Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video serisiyle karşınızdayım. Rookie'den tutun da A lisansa kadar kariyerde ilerlemiş, herkesin işine yarayacak önemli bilgilerle karşınızdayım. Şimdi bu videoda FOV ayarlarından bahsedeceğiz. FOV ayarı aslına bakarsanız gerçek hayattaki görüş açımızı simülasyonda birebir algılamamızı sağlayan bir ayar. Bir sefer yapılması gereken ve doğru ayarlanması gereken önemli de bir ayar. Sahip olduğunuz monitör ve oturuş pozisyonunuz bu noktada çok önemli. Doğru oturuş pozisyonu ile ilgili verebileceğim tek bir tüyo var. Bu tüyoya göre hemen arka kameramıza geçelim. Normal otomobilde de üst tarafa elinizi uzattığınız zaman bileğiniz buradan sallanacak şekilde üstüne değiyor olması gerekiyor arkadaşlar. Bu dönüş açılarında direksiyon hakimiyetinizi sağlayan önemli bir pozisyondur. O yüzden koltuk mesafenizi ya da direksiyonunuzun pozisyonunu buna göre ayarlamanız çok önemli. Şimdi geçelim iRacing'de ayarları yapmaya. Evet, hemen bir test odasına gidelim. Test Drive. Hızlı bir şekilde test odasına giriş yapalım. Evet, test odasına gelir gelmez önce bir test butonuna basıp araca oturuyoruz. Ardından araçtan çıkıyoruz. Replay'i en sonuna sardıktan sonra durduruyoruz arkadaşlar. Options kısmına gelelim. Grafik kısmına gelelim. Monitors tuşuna basalım. Burada monitörünüzün tipini soruyor. Eğer 3 monitörünüz varsa buradan 3 monitörü ayarlıyorsunuz. Tek düz ekranınız varsa bunu ayarlıyorsunuz. Buradan tek curve ekran veya üçlü curve ekranınız varsa buradan o seçenekleri seçtikten sonra monitörünüzün çerçeve dahil uzunluğunu ölçmeniz gerekiyor. Bunun için metreye ihtiyacımız olacak. Metre ile monitörümüzün boyunu ölçüyoruz. Benim monitörüm çerçeve dahil 61 santim görünüyor burada. Zaten buraya da 610 mm cinsinden yazmışım. Doğru girmişiz bu bilgiyi. Bezel width dediği de çerçeve kalınlığını soruyor. Milimetre cinsinden hem metre ile ölçtüğümde hem de fabrika verilerine baktığımda 1 mm kalınlığında. Ancak benim diğer monitörlerimin çerçeveleri çok daha fazla olduğu için ben bu 3 monitörü yerleştirirken orta monitörümün arkasına denk gelecek şekilde monitörleri yerleştirdim. O sebeple sadece orta monitörümün çıtalarını yani çerçevesini görüyorum ve bu sürüşte benim bir şey görmemi engellemiyor. Tabii ki tamamen kişisel bir tercih diyebilirim. Sonraki ayarları geçtiğimizde 3 monitör kullananlar için bu diğer iki tiki de işaretlemesini tavsiye ediyorum. Haricinde 3 monitör kullananlar yine orta monitörüne göre diğer monitörlerin açılarını nasıl sabitlediyse burada onu yazması gerekiyor. Ben açı ölçer kullanarak 45 derecelik bir açıyla kullandım. Bazı kullanıcılar 45, bazıları 60-65 derece civarında açılarla kullanıyorlar. Peki sonraki ayarımız asıl hesaplayıcımız Field of View Calculator. Burada şöyle bir etken var. Monitörünüzü nereye koydunuz acaba? Eğer ki monitörünüz hareket ettiremeyeceğiniz sabit bir yerdeyse o zaman direksiyonunuzu, kokpitinizi veya işte oturuş pozisyonunuz için ne kullanıyorsanız bunu monitörünüze olabildiğince yaklaştırmanızı tavsiye ediyorum. Keza ben yine bu ekranda göreceğiniz gibi monitörümü direksiyon base'imin yani direksiyon kutusunun neredeyse tam üzerine koydum. Buradaki viewing distance kısmına gözünüzden monitöre olan uzaklığı ölçmeniz gerekiyor. Bunun için de yine metre ihtiyacımız olacak. Metre ile oturduğumuz yerden monitöre kadar olan uzaklığı 60'a ben sabitledim şöyle. 60'tan fazla değildir çünkü diyerekten. Önce monitöre dikkatlice değdiriyorum göz hizamdan. Sonra da oturuş pozisyonuma göre. Kafamı geriye yaslamadığım için normal oturuş pozisyonunda duruyorum ve yaklaşık olarak nereye denk geldiğini anlamaya çalışıyoruz. Bakalım. 60 santim gibi bir sonuç çıkıyor. 58-60 aralığında. Evet, en son ölçtüğümde 58 çıkmıştı. Bunu hadi 59 yapalım bugün. 590 milim oluyor tabii ki. Bu bilgileri girdikten sonra Compute tuşuna basıyorsunuz. Size sahip olmanız gereken doğru FOV ayarlarını buraya otomatik olarak hesaplıyor iRacing. Bu işlemler bittikten sonra bir de araca tekrar oturalım bakalım. Evet, doğru FOV'la birlikte araca oturduğumuzda görüş alanımız bu görünüyor. Evet, oturduğum alan itibariyle dashboard'a neredeyse ulaşacak kadar görüyorum kendimi ve oturuş pozisyonu itibariyle de aracın hemen hemen doğru noktasındayım gibi hissediyorum şu anda. Yine de belki siz bu ayarları yaptığınızda bu dashboard dediğim gösterge panelini belki de neredeyse hiç göremiyorsunuz gibi bir sonuç çıkabilir. Bu yanlış FOV ayarına sahip olduğunuz anlamına gelmiyor. FOV ayarını bir kere doğru girdikten sonra asla ama asla FOV ayarını değiştirerek görüşünüzü arttırmaya çalışmayın. Şimdi size bunun yolunu göstereceğim.
Bunu yapmak için öncelikli olarak aracı içerisindeyken Black Box'ta 1, 2, 3 kere sola gittiğinizde veya klavyenizden F9 tuşuna basarsanız grafik ayarları menüsüne ulaşıyoruz. Gördüğünüz gibi Driving FOV zaten 155 çıktı. Bunu ellemiyoruz. Peki burada 2 tane önemli veri var bizim için. Bir sonraki önemli ayar Driver Height dediği sürücünün yüksekliği ayarı. Eğer bu çok yüksek geliyorsa size böyle ayarladıktan sonra dashboard'u göremeyeceğiniz bir ayardaysa mesela görebilir hale getirebilirsiniz. Shift Horizon ne işe yarıyor? Bir de ona bakalım. Shift Horizon değiştirdiğiniz zaman ekranın ortasında bir kırmızı çizgi çıkacak. Şimdi bu kırmızı çizgi normal şartlar altında monitör standınız varsa monitörlerinizi yerleştirirken olabildiğince base'in üzerine denk gelecek şekilde monitörünüzü yerleştirmenizi tavsiye ediyorum size. Monitörü de oturuş pozisyonunuza göre gözünüzün monitörün orta noktasına denk gelecek. Yani yukarıdan aşağıya olan aralıkta orta noktasına denk gelecek şekilde ayarlamanızı tavsiye ediyorum ve gördüğünüz gibi bakın göz hizam bu civarda yaklaşık olarak ve kırmızıya oynadığım zaman şöyle bir şey denk geliyor. Bu tabii koltuk pozisyonunuzla da alakalı. Bunun dışında arabadan arabaya Driving FOV değiştirmenizi kesinlikle önermiyorum arkadaşlar. Driving FOV tamamen sizin fiziksel olarak monitörünüz, oturuş pozisyonunuz ile doğru orantılı. O yüzden monitörünüzü base yani direksiyon kutunuza, direksiyon setinize olabildiğince yakın, hatta mümkünse bir monitör standınız varsa base'in üzerine denk gelecek şekilde sabitlemenizi öneriyorum. Her ne kadar doğru FOV ayarına sahip olsanız bile benim gibi 3 monitöre sahip olmayabilir. Tek ekranla sürüyor olabilirsiniz. Yine fark etmiyor. Bütün bunların sonucunda gördüğünüz alan çok daralmış ve yeterince piste hakim olamadığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Asla ama asla FOV'u değiştirmiyoruz. Biraz daha geniş açıyla görmenin en kolay yolunu göstereceğim size ve doğru yolunu göstereceğim. Bunun için araçtan çıkıyoruz. Replay menüsüne geliyoruz. Replay menüsünde durdurduktan sonra Ctrl F12 kısa yol tuşunda kamera kontrolleri karşımıza çıkıyor. Normalde bütün bu offset değerleri iRacing bize ilk açtığımızda 0 getirecek. Ben o yüzden bunları tekrar sıfırlıyorum. Bu şekilde sıfırladıktan sonra şöyle bir bakıyoruz. Evet, bu oturuş pozisyonu, pilot yüksekliği ve Shift Horizon ayarlarıyla birlikte şu anda aracımı oldukça hakimim. Oturduğum yerden gördüğüm şeylere olan mesafem, uzaklık ve algı olarak gerçeğe oldukça yakın olduğunu düşünüyorum. Yeterince yakın olmadığını düşünüyorsanız buradan mouse'la veya klavyeden S tuşuna basarak ayarlayabilirsiniz. W tuşuna basarak yaklaşabilirsiniz. X düzleminde S ve W ile klavyede ilerleyebiliyoruz. Evet, bu X offsetinde ileri veya geriye giderken gelirken klavyeden Ctrl F12 kamera kontrolleri açıkken W veya S'yi kullanarak buradan görmek istediğiniz alanı biraz daha genişletebilirsiniz. Tabii bunu yine sadece replay ekranındayken yapabiliyoruz. Bu ayarları kendinize göre geniş açıya sahip olduğunuz ya da gerçekçi bir ayara sahip olduğunuzu düşündüğünüz noktada bıraktıktan sonra Save Car diyerek bu kamera ayarlarını kaydetmeniz gerekiyor. Ben daha önce bir tane FFcam diye bir şey kaydetmişim. .cam zaten bu dosyanın uzantısı. Bunu değiştirmiyoruz ve her araca göre ayrı ayrı kaydediyor. En son kaydedilen ayar neyse de o araca bindiğinizde o ayarlarda geri açıyor iRacing. O yüzden ben zaten bir ayar yapmışım. Şimdilik bunu kaydetmeyeceğim. Bütün bunları yaptıktan sonra araca bindiğimizde piste çıkarak algımıza bir bakalım. Doğru FOV ayarlarının size yeni başlamış da olsanız, kariyerinizde ilerlemiş de olsanız katacağı en büyük şey doğru algılamanızı sağlamak. Bir başka deyişle etrafınızda gördüğünüz körplere olan mesafeniz ya da fren için referans noktası kabul ettiğiniz kukalar, 200 metre, 100 metre, 50 metre tabelaları veya bir araçla yan yana geldiğinizde o aracın size olan mesafesini doğru algılamanızı sağlar. Gerçek hayatta arabanızı park ederken arabanın köşelerinin, yani sol ön burnu, sağ arka tamponu nerede, bunu aslında oturduğumuz yerden sadece aynalara bakarak biliriz ve arabamızı çarpmadan park ederiz. Yani umarım. Doğal olarak bu algı zamanla da oluşan bir şey olduğu için doğru FOV ayarlarını yaptıktan sonra bir alışma süreci geçireceğinizi unutmayın. Bu ayarları yaptıktan sonra piste çıkın ve acele etmeden yavaş yavaş pistin limitlerini kullanarak turlamaya çalışın. Hangi pist, hangi araba kombinasyonu olursa olsun FOV'unuza alışana kadar size en büyük tavsiyem bu olacaktır. Arabaya alışmaya çalışın. Gördüğünüz şeye ekipmanlarınızdan, donanımınızdan verim alacak şekilde FOV ayarlarını anlamaya ve arabanızın pist üzerinde kapladığı yerleri hissetmeye çalışın. Lastikleriniz ne zaman körbe çıkıyor, ne zaman pist dışına çıkıyor gibi.
farkındalık için dediğim gibi yine doğru fov ayarları, doğru oturuş pozisyonu, fiziksel olarak ve yine araç içinde kamera ayarlarını kullanarak doğru bir şekilde, rahat edeceğiniz şekilde yapmanız çok çok önemli. Bunları hallettikten sonra zaten geriye pistleri öğrenmek ve arabaların dinamiklerini öğrenmek kalıyor. Ama en temel ilk yapmanız gereken şeyler bunlar arkadaşlar. Şimdilik izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda daha teknik detaylı bilgilerle karşınızda olacağım. Görüşmek üzere.